Mercedes-Benz Fashion Week Fişekhane stüdyolarından tekrar merhaba. Günün ikinci defilesinde sevgili Nihan Peker'i izledik. Hoş geldin Nihan. Hoş bulduk Ceylancığım. Nihan beni yanıltmadı. Kalıpları ve mükemmel çizgisini devam ettirdi ama şaşırttı. Çünkü bu kadar renk görmeyi beklemiyordum açıkçası. Nihan's Color Therapy adını verdiğin 23 parçalık koleksiyonla seni izledik. Üstüne de videonu izledik. Çok güzel. Biraz Çok teşekkür koleksiyondan ederim. bahseder misin? Çünkü bu Tabii ki. aslında içinde bulunduğumuz season free, yani sezonuna ait olmayan bir sezon yaşıyoruz. O yüzden mesela bir öncekinde sonbahar kış izledik Mert'te. Şimdi ilkbahar yaz. Dinlemek için ve giymek için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkür ederim bütün sözlerin için. Ben aslında biraz koleksiyondan sana bahsederek başlayabilirim. 2021 yaz koleksiyonumu sunmak istedim. Herhangi bir sezon şeyimiz yoktu. Season free bir moda haftasındayız. Çok biliyorsunuz içinde bulunduğumuz durumdan bu pandemi sürecinde hazırlanmış bir koleksiyon bu. Ve bir önceki koleksiyonum, senin de şu anda üzerinde önümüzdeki 2020 kış koleksiyonumdan bir şeyler giyiyorsun bugün. Aslında çok beni yansıtan bir koleksiyondu kış koleksiyonum ama birazcık renklenmek istedim. Açıkçası biraz sıkılmıştım da hep aynı şeyleri, yani kendimi tekrar etmek istemedim. Biraz renk görmek istedim. Biraz gerçekten o yaz ruhunu, içimizi açacak o renkleri, desenleri birazcık taşımak istedim koleksiyona. Ve bu sürede de normalde ben desen kullanan bir tasarımcı da değilim. Neredeyse hiç kullanmadım Evet. bugüne kadar. O yüzden birazcık bir şeylerin değişmesini istedim. Kendimle alakalı denemek istedim. Belki bu iyi olmayabilirdi. Kendim de şaşırdım senin söylediğin gibi. Ben de yani başkalarını da şaşırttığım gibi. O yüzden bir desen yapmak istedim. İçinde bolca rengin olduğu, fırça darbelerinin olduğu. Ve böyle bir desen yaptım. Onu birkaç farklı zeminde denedik. Sevdiğim her şeyi koymak istedim. İşlemeler var, fiyonklar var. Aslında tabii ki dijital olarak izlediğimiz için yakından göremiyoruz. Hani full desen olarak gördüğümüz birçok elbisede yakında girdiğimiz zaman görebileceğimiz işlemeler var. Burada da aslında kutür dokunuşlar, kendi markama dair anlatmak istediğim ipuçları var. Bazı imza formlar var. Dolayısıyla ben çok eğlendim yaparken, çok mutlu oldum. Hiçbir kaygımın olmadığı, ticari veya sanatsal herhangi hiçbir şey düşünmeden çok özgürce yapmak istediğim bir koleksiyondu bu. Ve gerçekten eğlendim. Zor günlerdi ekip olarak. Tabii ki çalışamadığımız, ofise gidemediğimiz, özellikle Mart-Nisan aylarında hazırlamaya başladığımız bir koleksiyon. Bazı işlemeler tabii ki çok uzun zaman aldı yapmak. Ama biz yani sonucundan çok memnunum. Ben çok mutluyum. Dijitalleşmekten de mutluyum. Onu da biraz bahsederiz Tabii ki. belki. Genel olarak böyle geçti aslında koleksiyon hazırlık sürecim. Ve şimdi burada bugün dijital olarak bizi izleyen herkese bunu sunuyor olmaktan çok mutluyum. Bir kere bana şu şöyle iyi geldi Ceylan. Çok rahat geçirdik. O kalabalıktan uzak, daha az, daha samimi. Evet, basın ve sizin gibi değerli moda editörlerinde bunu sunabilme şansımız oldu. Normalde çok büyük salonları çok kalabalık bir şekilde dolduruyoruz. Bunun da çok güzel bir yanı var. Ben aslında o heyecanı da seviyorum. Eminim sen de yurt dışında ve burada yurt içinde front row'larda izlediğin bütün defilelerde eminim heyecanlanıyorsundur ama bana açıkçası rahat da geldi bu sezon. Dijitalleşmek iyi hissettirdi. Genel olarak böyle düşünüyorum moda haftasıyla ilgili. Şu zamana kadar güzel geçti. Yani bundan sonra da güzel haberler alıyoruz. Güzel şeylere dönüşmeye başladı bile yer aldığımız online platformlarda. Hep beraber Harika. göreceğiz. Dijitalleşme tabii ki önemli bir süreç ama bir yandan tasarımcılarımızın, özellikle genç tasarımcıların buna çok güzel adapte olabildiğini görüyorum. Evet, canlı izlemek bambaşka bir şey. Şimdi burada Galata Port'ta çekmişsiniz. Orada olmak, orada oturmak hayal ettim izlerken. Eminim muhteşem olurdu. Ama bir taraftan da izlediğimiz zaman bu profesyonel çekimlerde bütün detayları da yakından
rahat rahat görebiliyoruz ve tekrar tekrar inceleme fırsatımız oluyor. Kaldı ki ben çekimleri çok beğendim. Sevgili fotoğrafçı arkadaşım Erdi Doğan'la çalışmışsın. Evet. Böyle koleksiyonun ruhuna çok uygun bir çekim olmuş. Hem İstanbul'u görüyoruz, hem güzel bir tanıtım aracı arkada Eskişehir, hem de yanda renkli fonlar kullanmışsın. Evet. Çekim olarak bayağı beğendim açıkçası. Evet, ben biraz ondan bahsedebilirim. Bize farklı mekanlar sundular. Evet. Organizasyon bence bu anlamda çok başarılıydı. Gerçekten bütün Mercedes-Benz Fashion Week çalışanlarına gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü hepimiz için yeni bir şeydi. Ama çok profesyonel ve çok güzel geçti süreç. Bu mekanlardan Galata Port'ta yapmayı özellikle çok istedim. Yaz koleksiyonu cıvıl cıvıl. Evet, aslında rüzgarın da biraz azizliği oldu bizim için. Rüzgar var, Güneş evet. bizi zorladı. Erdi sağ olsun çok yardımcı oldu ve çok elinden gelenin en fazlasıyla en güzel kareleri çekti. Ama hani bütün bunlara rağmen hani ben çok memnun kaldım süreçten. Ben normalde hep stüdyoda daha safe çekimler yapmayı seven, işte defilesini hep kapalı yerlerde ve Fashion Week dahilinde yapmış bir tasarımcı olarak her şey benim için yeniydi. Runway'i 2 kere çekip sizin izlediğiniz gibi bunun güzel bir montajla, doğru görüntülerle sunuluyor olması tabii ki bize bir artı puan, artı bir şey kattı. O anlamda tecrübe ettiğimiz şey çok keyifliydi Galata Port'ta. Lookbook çekimimizi de o gün yaptık. Defileden sonra izlediğiniz bir küçük backstage videosu hazırladık. Aslında disipline de olmuş olduk biz tasarımcılar. Kesinlikle. Yani bütün bu schedule'ı aylar öncesinden bitirmiş olduk. Ve organizasyon dahilinde bütün bu satın almacılarla, yurt dışındaki herkesle buluşabilmek için bütün bu görsellerimizi online bir platform, Jor, oraya yükledik. Ve Jor'da şu anda herkes, bütün mağazalar, dünyanın her yerinden mutlaka bizimle bir connection içindeler ve çok güzel tepkiler alıyoruz oradan. O yüzden ben şu zamana kadar hani olumsuz her şeyi bir kenara bırakıp çok mutlu olduğumu ve çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Pandemi sürecini merak ediyorum. Çünkü sen aynı zamanda Couture'da çalışan bir tasarımcısın ve burada gördüğüm kadarıyla ve senin basın bülteninde okuduğum kadarıyla giyilebilir couture'e yöneldik. Hepimiz için aslında bu geçerli. Gittiğimiz yerler değişti, işte giydiğimiz kıyafetler değişti. Mesela topuklu ayakkabı belki bir 6-7 ay hiç giymedik, hatta ayakkabı giymedik. Ama şu anda artık bir şeyler değişmeye başlıyor ve tekrar o eski hayatımıza hem özlüyoruz, hem de bir taraftan da tabii ki pandemiyle beraber değişen öncelikler var. Senin tasarım sürecin nasıl gelişti bu dönemde? Tabii ki çalışmak zordu, işte kumaş açısından, atölye açısından muhakkak bunlar çok zordu. Seni zorlayan tarafları ve aynı zamanda bunu başarıya dönüştürebilme hikayeni dinlemek isterim. Elbette zordu. Üstelik biz Şubat ayında Paris'e gidip kış koleksiyonumuzu döndükten ve sipariş aldıktan sonra her şeyin iptal olup tabii ki motivasyonumuzun düştüğü bir dönemde yeniden yeni bir heyecanla yaz koleksiyonunu hazırlamak zorunda olmak aslında başta birazcık düşündürücü ve karmaşıktı benim açımdan. Ama çok şey anlamında hani bir ilham olarak özellikle pek zorlanmadım. Bir önceki koleksiyonda devam eden detayları senin de bahsettiğin gibi kutür işçiliklerle, detaylarla, formlarla, atıyorum işlemelerle, gap year formlarıyla gündelik hayatta giyilebilir neye dönüştürebilirim? Sonuçta bu bir ready to wear koleksiyonu, hazır giyim ve ben bundan adet üretmeyi hedefliyorum. Aynı zamanda bir kutür koleksiyonum ve bir de bridal koleksiyonum var. Dolayısıyla ben de bazen bazı karmaşaların içindeyim. Markalarla işbirlikleri yapıyoruz. Çok gündelik şeyler hazırlayabiliyoruz. Bir anda bir sahne kıyafeti hazırlayabiliyoruz bir başkasına. Hani ben de kendi markam içinde gidiyorum, geliyorum, motivasyon olarak düşüyorum, kalkıyorum ama genel olarak çok hiçbir zaman heyecanımı kaybetmiyorum. Çünkü gerçekten hayalini kurduğum, motivasyonumu her zaman besleyen şey gerçekten işim. Aşkla yapıyorum. Çok şanslıyım, çok güzel bir ekibim var. Hepsini çok seviyorum ve sanki gerçekten bir aile olduk ve hepsi benim için gerçekten seferber olup hayallerimdeki tasarımları gerçekleştirebilmek için bazen benden daha iyi düşünüyorlar bir şeyi. O yüzden tek başıma tabii ki buradayım ama bir grubu temsil ediyorum. O yüzden bunun altını çizmeden mutlaka bahsetmek istedim. Onun dışında evet, bana göre iyi ve güzel bir süreç oldu bu dijitalleşme.
Bir kere bütün arkadaşlarımın defilesini izleyebildim. Evet, Rahatlıkla eminim sen de gidemediğin, yetişemediğin birçok yere tabii yetişmişsindir ki. şimdi. Online'ın avantajlarını kullanıyoruz. Tabii bu çok ilginç çünkü bizimle beraber tabii dünyada da çok fazla bu şekilde dijital defile aslında önceden başladı. Yani pandemiyle beraber sadece çok büyük bir patlama oldu dijitalleşmede ama onun öncesinde zaten biz artık defileleri canlı izleyebiliyorduk. Yani New York'a gidemiyorduk ama New York Moda Haftası'nı cep telefonumuzdan takip edebiliyorduk. O yüzden bu çok büyük bir lüks birincisi. İkincisi de çok fazla kişiye ulaşmak, kitlelere ulaşmak açısından tabii ki çok önemli. Bizim tarafımızdan, basın tarafından da çok önemli ve Türk Moda Haftası'nı duyurmak ve tasarımcıları tanıtmak için de çok önemli. Burada seninle şunu konuşmak istiyorum aslında. 10 yıllık bir marka geçmişim var. Ve 10 yıl sonra geriye dönüp baktığında burada seni artık bir adım ileriye taşıyacak olan adım nedir? Yani mesela tasarımcılarla markaların işbirliklerine nasıl bakıyorsun ve burada markaların sizi desteklemesi için başka neler yapılması gerekiyor? Ee, Ben de kendim bu geçirdiğimiz 10 senede ne olduğumu ve ne yapmak istediğimi fark etmeye başladım. 25 yaşında idim. Şimdi 35 yaşındayım ve bu geçirdiğimiz 10 senede ben çok değiştim insan olarak. Dolayısıyla yaptığım koleksiyonlar da değişti. İlk günkü kişi değilim. Ve dolayısıyla mesela daha maskülen, daha mimari formları seven bir Nihan Peker markası varken ve ağırlıklı olarak tasarlamayı sevdiğim şeyler gömlek formları, elbiseler iken evet aslında birazcık şekil değiştirdim. Çünkü ben de değiştim. Ve dolayısıyla ben kendimi anlatıyorum koleksiyonlarımda. Dolayısıyla bu 10 sene içerisinde öğrendiğim, düşe kalka yaptığım hatalardan aslında satılabilir bir koleksiyon yapabilmeyi öğrendim. Bu koleksiyon benim birazcık eğlendiğim ve kendimle, kendi kendime denediğim bir koleksiyondu. Dediğim gibi bir kaygım yoktu ama genel olarak bunu öğrendim. Özellikle Gizya Gate, Türkiye'deki Türk tasarımcılar için bizim kendimizi, koleksiyonlarımızı kendi ülkemizde satabildiğimiz harika bir oluşum ve orada Kesinlikle. satabiliyor olduktan sonra da geçirdiğimiz bu son 4 senede ben çok şey öğrendim, hala öğreniyorum. Çok eksiğim var. Böyle böyle tamamlayarak devam edeceğiz. Çünkü çok fazla hayalim var, yapmak istediğim şeyler. Gerçekten çok heyecanlıyım. Dolayısıyla ben birçok şey öğrendim ama sanki yani 10 sene nasıl geçti ben hala anlamadım. Bu pandemi inşallah biterse bugünler, önümüzdeki sene 10. yıl için yapmak istediğim bir şey var. Onu da umarım dijital ortamda veya farklı bir şekilde sunmayı çok istiyorum hep beraber. Sürpriz değilse bahsetsene biraz kafanda bir şey var belli ki çünkü Yani aslında ben gelinlik yapmaktan çok keyif aldım. biliyorum. Son 5-6 senedir gelinlik yapıyoruz. Fakat gelinlik markası kurma fikri işte bu yüzden çıkmıştı. Kendi atölye olarak da, showroom olarak da bunu ayırmamız gerekti. Çünkü o başka bir rüya. Ve orada çok birebir, çok kişiye özel bir hizmet veriyorsun. Ve çok sevdim. Yani kutur hazırlamayı, bu ünlü biri olabilir, bir sahne kıyafeti olabilir veya bir gelin olabilir. Ama birebir o iletişimi çok sevdim ki yapamayacağımı düşünürdüm bundan bir 10 sene önce. Çünkü daha kendi kabuğunda yaşamayı seven, çok fazla iletişim kurmayı sevmeyen biri olmama rağmen bu kadar insanların o en özel gününe elini değdirmek birazcık riskli ve stresli bir şeymiş. Ama çok keyif aldım. Bu 10. yılda da ben aslında hayalini kurduğum bir koleksiyon var. Üzerinde şu an çalıştığım, gelinlik koleksiyonu değil, bir kutür koleksiyon. Onun için hala çalışıyorum. Biraz zaman alacak ama sanırım zamanımız var. Güzel, sabırsızlıkla bekliyoruz çünkü senin kutür dokunuşların, işte taşlar, tüyler ve aynı zamanda o volümlerle beraber yarattığın dünya bence çok güzel ve senin imzanı taşıyor. Çok teşekkürler. O yüzden bunu kutürde görmeyi ben özellikle heyecanla Senden bekliyorum. duymak çok güzel bunları. Peki şimdi ben dün Instagram'da çalışırken sordum ve takipçilerden gelen sorulardan bir tanesini sana özel olarak ayırdım. Tabii ki. Şöyle sordular, tasarımcı olduğunuz zaman, ilk zamanlarda yaptığınız en önemli ya da öğretici hata. Çünkü bu çok önemli. Hepimiz hatalarımızdan besleniyoruz ve aslında bu bize çok şey öğretiyor. Moda dünyasında da bu böyle. Bir de sanılanın aksine tekil değiliz aslında. Çok
güçlü bir ekibimiz var ve moda işi her zaman bir ekip işi, bir takım işi. O yüzden de buradaki hatalar bazen bireysel oluyor, bazen ekip hatası oluyor ama mutlaka öğretici oluyor. Senin için bu hata neydi? Öğretici ve 10 yıllık geçmişinde unutamadığın bir hata var mı? Mutlaka çok hatam oldu. İnsana dair çok şey öğrendim, tecrübe ettim ama küçük beni gülümseten hataları mutlaka oldu. Koleksiyon yapmayı öğrendim derken biraz evvel mesela bir defilemde her şeyi koymuştum ve etek boyları çok kısa, uzun, mini, maxi her şey vardı. Sonra öyle eleştiriler olunca çok doğru isimlerden birkaç moda editöründen evet dedim fark etmemişim. Yani çok daha başlarda 2011 yılıydı. Evet dedim bu güzel bir şey. Eleştirileri dinlemek de bence çok önemli o doğru insanlardan. O hatadan sonra aslında koleksiyonda daha doğru nasıl yapabilirim? Bir defile mantığında yani aslında bu bir mağaza koleksiyonu değildi. Dolayısıyla o bir hataydı benim için. Onu öğrenmiş oldum. Bir de bence şu bir hata. Bir başkasına bir şeyi beğendirmek zorundayız elbette ama önce kendimiz beğenmeliyiz. Önce kendimiz için yani bir tasarımcı olarak bu hataya düşmemeye gayret ediyorum. Önce gerçekten ben beğenmeliyim. Benim rüyalarımı süsleyen bu dümdüz beyaz bir gömlek de olabilir. En basiti yapmak, en sadeyi yapmak çok zordur. O yüzden önce kendim o mükemmel olanı yakalamalıyım, beğenmeliyim. Sonra bir başkaları da umarım beğenir. Çok doğru. Kesinlikle. Burada bu noktada aslında şu soru da çok geliyor. Yeni başlayan, yeni mezun olmuş, markasını kurmaya çalışan ya da başka bir markada tasarımcı olarak çalışmaya başlayan gençlere tavsiyen nedir? Şöyle hayal kırıklıkları olacak, düşecekler, kalkacaklar. Bence çok çalışmak en klişe ama en gerçek şey. Çok çalışmak, iyi araştırmak, yani dersine iyi çalışmak lazım. Hedefimiz koleksiyon sadece satmak olmamalı, sadece kazanmak olmamalı. Bir hedefimiz olmalı, bir ajandamız, bir takvimimiz olmalı. Benim en büyük tavsiyem çok çalışmaları ve kolay yoluna kaçmamaları. Çok staj yapmak, her aşamada, her şekilde Evet. atölyenin her üretim yani pamuktan kumaşa, üretimden tasarıma her aşamada çalışmaları bence tavsiye edebileceğim en önemli şey. Çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerin bizim için çok değerli. Koleksiyon çok çok güzel olmuş. Bir de Şile'de yine bu koleksiyona ait çektiğim başka bir video var. Onunla beraber kapanışı yapmak istiyorum. Senin söyleyeceğin son bir şey var mı bu videoya dair? Çok renkli bir koleksiyonda ama aslında ben kendimi biraz daha anlatabilirim. Daha yalnız ve ne olmak istediğini arayan bir kız var videoda. Dolayısıyla renkli kıyafetler içinde biraz da yalnız duran bir kız. Genel olarak herkese çok teşekkür ederim. Moda haftasındaki sana da ayrıca teşekkür ederim. Çok güzel, keyifli bir gün yaşadım. Ben de teşekkür ederim. Nihan'ın videosunu izlemeden önce saat 4'te sevgili Raşit Bazıbağlı ile bu stüdyoda olacağız ve onun defilesini izleyip onunla söyleşiye devam edeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Çok teşekkürler Ben teşekkür Nihan. ederim. Görüşmek üzere.